Her şey o sıradan gibi görünen ama aslında dünya iklim tarihine geçecek olan o gece başladı. Haber kanallarına peş peşe tuhaf ve bir o kadar da ürkütücü son dakika gelişmeleri düşüyordu. Belki o gece siz de elinizde telefonla sosyal medya akışınızda o videolara denk geldiniz. WhatsApp gruplarında elden ele dolaşan ses kayıtları, Twitter'da açılan binlerce etiket ve herkesin birbirine sorduğu o tek soru: neler oluyor? İnternette yayılan ve saatler içinde milyonlarca kişiye ulaşan dedikodu şuydu: sınırlarımızın hemen ötesinde komşu bölgelerdeki çok kritik bir nokta, yüksek teknolojiye sahip gizli bir radar tesisi gece yarısı vurulmuştu. Kimileri bunun ülkeler arası bir gövde gösterisi, bir misilleme olduğunu söyledi. Kimileri ise bölgedeki gelişmiş bir iletişim radarına yapılan gizli bir operasyon olduğunu iddia etti. Hedefin tam olarak neresi olduğu, füzelerin nereden geldiği sabahlara kadar televizyonlarda tartışılırken asıl kıyamet o patlamanın hemen ardında koptu. Çünkü internette, özellikle de komplo teorisyenlerinin kanallarında yayılan teoriye göre bu sıradan bir bomba ve sıradan bir hedef değildi. Vurulan yerin atmosferi ısıtan, havayla oynayabilen o meşhur HARP projesine benzeyen çok güçlü bir frekans sistemi olduğu söyleniyordu. Ve o iddialara göre o devasa radar vurulduğunda sistemde devasa bir kısa devre yaşanmış, gökyüzüne inanılmaz büyüklükte bir elektromanyetik dalga yayılmıştı. Gökyüzünün, bulutların ve rüzgarın ayarları tabiri caizse tam o an, o saniye bozulmuştu. Peki bu olayın hemen ardından biz ne izledik? Neye şahit oldu? Kuraklığıyla, çölleriyle, o kavurucu sıcaklığıyla bildiğimiz koca bir Orta Doğu ve yıllardır bir damla suya hasret kalan bizim Güneydoğu Anadolu bölgemiz bir anda sular altında kaldı. Düşünsenize, daha birkaç ay öncesine kadar baraj diplerinin çatladığı, çiftçinin kuraklıktan tarlasına bakıp kara kara düşündüğü topraklara gök delinmiş gibi su iniyordu. Araçlar koca koca caddelerde kağıt gemiler gibi sürüklendi. Milyon dolarlık uçaklar lüks havalimanlarında göle dönen pistlerde mahsur kaldı. O çok iyi bildiğimiz tarihin kalbi olan Mardin'in, Diyarbakır'ın dar ve dik taş sokakları bir anda şelalelere, çamurlu nehirlere dönüştü. İnsanlar doğal olarak haklı bir korkuyla şu soruyu sormaya başladı: bu radar vurulduğu için mi gökyüzü delindi? Birileri bir düğmeye basıp havayı mı bozdu? Ortalık o kadar karıştı, sosyal medyadaki panik o kadar büyüdü ki uluslararası krizlerde bile zor konuşan yetkililer ardı ardına açıklama yapmak zorunda kaldı. İranlı yetkililer kameralar karşısına geçip olayın sıradan ve standart bir askeri operasyon olduğunu, vurulan radar sistemlerinin hava durumuyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığını net bir dille duyurdu. Hemen ardından okyanus ötesinde ABD Savunma Bakanlığı cephesinden de benzer bir ses yükseldi. Bunun tamamen bilim dışı absürt bir iddia olduğu yönünde açıklamalar geldi. Fakat bilirsiniz sevgili arkadaşlar, internetteki fısıltılar bir kez başladı mı resmi açıklamalar o fısıltıları durdurmaya yetmez. İnsan psikolojisi böyledir. Hele ki pencereden gökyüzüne baktığınızda daha önce hayatınızda hiç görmediğiniz kadar siyah, zift gibi bulutlar görüyorsanız. Sokağınızdaki ağaçlar sökülüp yılların kurak toprağı çamur deryasına dönmüşse içinizden ister istemez acaba dersiniz. Gelin bugün bu devasa gizemin perdesini tamamen aralayalım. Size bombaların, radarların ve o sosyal medya efsanelerinin ötesinde en az o iddialar kadar inanılmaz, en az onlar kadar ürkütücü ama tamamen gerçek olan bir hikaye anlatacağım. Çünkü Mardin'i, Diyarbakır'ı, bütün bir Orta Doğu'yu sular altında bırakan bu olayın asıl gücü sandığımızdan çok ama çok daha büyük. Şimdi bu radar vurulduktan sonra havanın bilerek bozulduğuna inananları hemen yargılamamak lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü insanların şüphelerini besleyen çok net görüntüler var. Mesela başınızı kaldırıp gökyüzüne baktığınızda o ucu bucağı gelmeyen, saatlerce kaybolmayan uzun beyaz çizgileri görüyorsanız hemen hemen herkesin aklına şu soru düşüyor: yine bizi mi zehirliyorlar? Yine havayla mı oynuyorlar? Hatta sosyal medyada buna bir isim de taktılar: chemtrails, yani kimyasal izler. Ama gelin bu korkutucu görüntünün arkasında çok basit bir fiziğe bir bakalım. O beyaz çizgiler aslında duman veya zehir değil, bildiğimiz buluttur. Evet, uçaklar gökyüzünde giderken kendi küçük bulutlarını oluştururlar. Buna bilim dünyasında contrail, yani yoğunlaşma izi diyoruz. Peki nasıl oluşuyor? Yolcu uçaklar yerden
12.000 metre yüksekte uçar ve orada hava sıcaklığı genellikle -50, -60 derecedir. Uçak motorları ise dışarıya çok sıcak bir egzoz gazı çıkarır. Tıpkı dondurucu bir kış gününde dışarı nefes verdiğimizde ağzınızdan buhar çıkması gibi. Uçağın o sıcak nefesi buz gibi havayla karşılaştığında aniden donar ve küçük buz kristallerine dönüşür. Peki neden bazısı hemen kayboluyor da bazıları saatlerce kalıp gökyüzünü bir ağ gibi kaplıyor? İşte püf noktası burası. Eğer o irtifadaki hava çok nemliyse o buz kristalleri buharlaşmaz, aksine çevredeki nemi de üstüne çekerek genişler. Yani gökyüzünde o izleri uzun süre görüyorsanız bu aslında size bir şeyler fısıldıyor. Yukarıda nem oranı çok yüksek büyük bir fırtına yaklaşıyor. Yani o izler fırtınayı yaratmıyor. Yaklaşan fırtınanın haberini veriyor. Tabii havayı değiştirmek sadece bu izlerden ibaret değil. Bir de işin resmi olarak yapılan bulut tohumlama boyutu vardır. Özel uçaklar uygun bulutların içine girer ve gümüş iyodür gibi maddeler serperler. Bu maddeler bulutların içindeki su damlacıklarını ağırlaştırıp vaktinden önce yağmur olarak düşmesini sağlar. Ancak burada çok önemli bir ayrım var. Bulut tohumlama yöntemiyle sıfırdan bir fırtına yaratamazsınız. Gökyüzünde zaten yağmaya hazır içi su dolu dev bir bulut olması gerekir. Siz o bulutu sadece biraz kışkırtırsınız ve yağmurun miktarını ancak %10, %15 artırırsınız. Peki gelelim o dev iddiaya. Harp veya vurulan o gizemli radarlar. İnsanlar bu sistemlerin gökyüzünü bir silah gibi kullandığına inanıyor. Evet, atmosferi inceleyen yüksek frekans sistemleri dünyada gerçekten vardır. Ancak bunların gücü binlerce kilometrelik hava sistemlerini kontrol etmeye asla yetmez. Şunu unutmayın, atmosferdeki bu devasa yağış sistemlerinin enerjisi o kadar muazzamdır ki insan yapımı hiçbir teknoloji bu ölçekte bir hava olayını baştan sona kontrol edemez. Bir fırtınanın gücü saniyeler içinde patlayan onlarca atom bombasının enerjisine eşittir. Dünyadaki hiçbir ülkenin, hiçbir radarın veya bombanın gökyüzünü günlerce ağlatacak, koca bir coğrafyayı sular altında bırakacak bir tuşu yoktur. Eğer durum buysa, eğer o beyaz izler zehir değilse ve o radar bir hava durumu silahı değilse, o zaman bu kadar suyu bizim başımıza kim döküyor? Neden yıllardır kuraklık çeken bizim Güneydoğu Anadolu'ya ve Orta Doğu'ya bir anda gök delinmiş gibi yağmur yağıyor? İşte komplo teorilerinin bittiği ve dehşet verici gerçeğin başladığı yer tam olarak burası. Çünkü bu felaketin asıl yüzü askeri üslerde değil, doğanın ta kendisinde saklı. Kafamızı o vurulan radardan, savaş uçaklarından ve sosyal medya hesaplarından çevirelim. Gelin dünyamıza çok daha yukarıdan uzay istasyonundan bakalım. Dünyamızın etrafında yerden binlerce metre yükseklikte uçakların uçtuğu irtifada çok hızlı esen görülmez rüzgar otoyolları vardır. Biz bunlara klimatolojide jet akımları diyoruz. Jet akımları kutuplardaki dondurucu soğuk havayla ekvatordaki kavurucu sıcak hava arasındaki çatışmadan, o sıcaklık farkından beslenen yüksek irtifa rüzgarlarıdır. Sürekli batıdan doğuya doğru esen bu rüzgarlar dünyadaki mevsimlerin, yağmurların ve kuraklıkların orkestra şefidir. Ancak bir sorun var. Biz insanlar sanayi devriminden beri havayı o kadar ısıttık, küresel ısınma o sıcaklık farkını o kadar bozdu ki bu akımlar artık düz bir çizgide değil, sarhoş bir adam gibi dalgalanmaya ve yer değiştirmeye başladı. Normal şartlarda daha kuzeyde Avrupa'nın üstlerinde durması gereken bu devasa rüzgar otoyolları aşağıya doğru inanılmaz bir kavis çizdi. Güneye yani Akdeniz'e ve tam bizim üzerimize, Güneydoğu Anadolu ve Orta Doğu hattına doğru sarktı. Tıpkı freni patlamış raydan çıkmış devasa bir kargo treni gibi. İşte olayın asıl yüzü, o radarların değil doğanın kendi gücü tam burada devreye giriyor. Çünkü bu rotasından sapan rüzgarlar yolda çok tehlikeli, çok yüklü bir şeyle karşılaştı. Aşırı ısınmış, adeta kaynayan okyanuslarla. Isınan denizler tıpkı ocakta unutulmuş bir çaydanlık gibi atmosfere inanılmaz bir hızla nem pompalamaya başladı. Su buharlaştı ve devasa kütleler oluşturdu. Havanın fiziksel bir kuralı vardır. Isınan hava bir sünger gibi genişler ve içine çok daha fazla su çeker. Sonra ne mi oldu? Hint Okyanusu'ndan, Kızıldeniz'den ve Akdeniz'den kalkan o devasa ıslak ve sıcak hava kütleleri rotasından çıkmış o rüzgar otoyoluna katıldı. Bilim insanlarının çok çarpıcı bir isim verdiği atmosferik nehirler olayı gerçekleşti.
Bu isim kesinlikle boşuna verilmemiş bir isim. Gökyüzü nehirleri dediğimiz bu sistemler havada yerden binlerce metre yüksekte akan devasa Amazon nehrinden bile daha fazla tatlı su taşıyabilen dev nem koridorlarıdır. Havada içinde dünyanın en büyük nehirlerinden çok daha fazla su barındıran görünmez boru hatları oluştu ve rüzgar bu tonlarca suyu binlerce kilometre taşıyıp tam da Güneydoğu Anadolu'nun yüksek dağlarının eteklerinden Mardin'in, Diyarbakır'ın ve bütün bir Orta Doğu'nun üzerine getirdi. Bir yandan okyanuslardan gelen inanılmaz sıcak ve yüklü hava, diğer yandan kuzeyden gelen soğuk rüzgarlar tam bizim tepemizde çarpıştı. Ve bu çarpışma hiçbir ülkenin, hiçbir radarın ve bombanın yapamayacağı bir şey yaptı. Aylarca belki de bir yılda yağması gereken yağmuru sadece birkaç gün, birkaç saat içinde tepemize boşalttı. Özellikle Mardin gibi dağlık ve eğimli bölgelerde yıllarca kuraklıktan beton gibi sertleşmiş toprak bu suyu ememedi. Sert toprağa aniden su dökerseniz ne olur? Emilmez, yüzeyde akar gider. İşte biz o yüzey akışı yüzünden sokakların şelaleye, caddelerin nehre dönüşmesini izledik. Yani anlıyor musunuz? Yaşadığımız şeyin asıl yüzü komşu ülkenin radarı değil. Isınan bir dünyanın, buharlaşan okyanusların ve yolda çıkan rüzgarların yarattığı devasa ürkütücü bir doğa olayıydı. Biz haberlerde patlamalara, silahlara ve radarlara odaklanmışken asıl büyük fırtına tepemizde toplanıyordu. Fakat işin belki de en akıllara durgunluk veren, en adaletsiz görünen kısmı burası. Dünya kapalı bir sistemdir. Bir cam fanusun içinde yaşıyoruz ve suyun toplam miktarı bellidir. Küresel hava sistemleri görünmez ağlarla birbirine derinden bağlıdır. Bunun bilimsel anlamı şudur: eğer Güneydoğu Anadolu'ya veya bir çölün ortasına normalin 10 katı, 20 katı yağmur yağıyorsa bu su atmosferde yoktan var edilmemiştir. Bir bölgeden aşırı yağış varken başka bir bölgede şiddetli bir kuraklık görülmesi tesadüf değildir. Doğa kusursuz çalışan ama acımasız bir tahterevalli gibidir. Bir taraf yukarı çıkıyorsa bir taraf mutlaka hızla yere çakılır. Biz burada televizyonlarda sel haberlerini izlerken, Orta Doğu sular altında kalırken, dünyanın akciğerleri dediğimiz Amazon ormanları tarihin en büyük, en korkutucu kuraklıklardan birini yaşıyordu. Devasa nehirlerin suyu tamamen çekildi, taşıma yapan kayıklar çamura oturdu, milyonlarca balık telef oldu. Amerika'nın doğu kıyılarında normalde yemyeşil olması gereken tarlalarda çiftçiler gökyüzüne bakıp tek bir damla yağmura hasret kaldı. Çin taraflarında milyonları doyuran o sulak pirinç tarlaları kurumaya başladı. Neden? Çünkü onların hakkı olan, onların coğrafyasına düşmesi gereken o bulutlar rotasını şaşırıp bizim üzerimize gelmişti. Dünyanın bir ucu susuzluktan ve sıcaktan çatlıyor, diğer ucu ise sular altında can veriyordu. Elbette bu hikayenin yerel bir tarafı da var. Yıllardır suya hasret kalmış bizim topraklarımız için, çiftçimiz için bu yağmurların harika bir tarafı da oldu. Kuruma noktasına gelen dev barajlarımız aylar sonra ilk defa doldu. Çiftçinin umudu olan yeraltı suları seviye atladı. Dağlardaki meralar, ovalar yemyeşil bir örtüye büründü. Çiftçinin, köylünün yüzü biraz olsun güldü. Ancak doğanın bize verdiği çok net bir mesaj var. Unutmamak lazım ki hızlı, öfkeyle ve bir anda inen su toprağı derinden beslemez. Sadece yüzeydeki verimli tabakayı yırtıp geçer. Erozyona sebep olur ve can alır. Bizim insanlık olarak, coğrafya olarak ihtiyacımız olan şey felaket değil. Dengeli ve huzurlu bir berekettir. Ve o dengeyi her geçen gün biraz daha kaybediyoruz. Sonuç olarak toparlamak gerekirse sevgili arkadaşlar, haber bültenlerinde izlediğiniz o vurulan radarın, o gece gökyüzünde parlayan o tuhaf elektromanyetik ışığın veya ülkeler arası çatışmaların bu sellerle, bu iklim olaylarıyla hiçbir ilgisi yoktu. Biz insanlık olarak fabrikalarımızla, egzoz gazlarımızla, bitmek bilmeyen tüketim hırsımızla, bütün dünyanın hava ayarlarıyla, o büyük mekanizmayla oynadık. Ve şimdi sistem kendi içinde yeni, sert ve acımasız bir denge kurmaya çalışıyor. Biz o gece haberleri izlerken basit bir radarın gökyüzünü değiştirdiğini düşündük. Oysa aynaya bakmamız gerekiyordu. Ama gerçek şu, gökyüzünü değiştiren biziz. Ben İbrahim Ertaş. Eğer doğanın bu devasa gücü, atmosferin görünmez nehirleri ve dünyamızda olup biten bu olayların perde arkası ilginizi çekiyorsa, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizce bu yaşadıklarımız Güneydoğu'nun ve Orta Doğu'nun sular altında kalması sadece bir başlangıç mı? Yoksa dünya kendi kendini onarabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda mutlaka yazın. Okuyor olacağım.
Kendinize, toprağa ve elbette gökyüzüne çok iyi bakın. Hoşça kalın.